Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 24 saatte hesap fulleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sadece bir günde ne kadar güçlü bir kadro oluşturabiliriz onun denemesini yapmak istiyorum. Geçen hafta da yapmıştık fakat bu hafta Player of the Week'te çok güzel futbolcular var. En yüksek seviyeleri çıkarırsak harika bir kadro bir günde oluşabilir. Ayrıca Brezilya paketinden de tüm futbolcuları 5 tane futbolcu hediyesi var. Onları alacağız. Neymar hediyesi. Tüm bu hediyeleri düşündüğümüzde 24 saat olmadan geçen haftadan daha güçlü bir kadro ortaya çıkarabiliriz. Çok fazla oyuncu hediyesi var ve bir günde 550 futbol parası da kazanabiliyoruz. Yanında GP'lerle filan yolun sonunda 24 saatte olmadan ortaya güzel, güçlü bir kadro çıkabilir. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Ülkeyi Türkiye seçmeyeceğiz. Japonya seçeceğiz çünkü Japonlara 100 e-futbol parası daha fazla verilmekte. Buradan hemen Japonya'yı seçelim. Şurada oyunumuza giriş yaptık. Şimdi neler veriliyor? Yeni bir hesap, Japon hesabına. Giriş bonusu klasik. Hoş geldiniz giriş bonusu yeni hesap açıldığı için ama biz buradaki hepsini alamayacağız ne yazık ki. Karnaval kampanyasının 3. haftasındayız. Japonlara verilen oyuncu hediyeleri var ama bunlar düşük seviyeli, güzel gol sevinçleri olan futbolcular ama seviye anlamında çok düşükler. 22 tane hediye kutusunda alacağımız var. Brezilya paketinden açmakları herkese verilen 5 tane güzel futbolcu var. Yeni açılan hesapların işine çok yarayacak. Neymar. Buradakiler düşük seviyeli isimler. Burada bedava açmaklarımız var. Belki 5 yıldızlı futbolcu çıkarabiliriz. Bu futbolcular düşük seviyeli. Ama çok güzel gol sevinçleri var. Bunun gol sevinçleri daha fazlaydı. Daha eğlenceliydi. Diğeri de uçuyordu. Tümünü al diyelim. Görevlerde de düşük seviyeli olsa da bedava oyuncu hediyelerimiz bulunuyor. İlk başta işimize yarayacak oyuncular. İlk penaltımızı da atalım. Az da olsa hediye verilmekte. Bir hafta içerisinde Neymar'ı alırız. Bir haftalık hesap fulleme olsaydı 100 Neymar'ı kadromuza katardık. 21 tane ücretsiz açma hakkımız var. Hiç maç oynamadan 21 tane oyuncuya sahip olabiliyoruz. Bazıları yüksek seviyeli, bazıları düşük seviyeli. Ama yeni açılan hesap olduğu için işimize çok yarayacak. Etkinliklerde özellikle en düşükten başlayalım yükseğe doğru. Taktiğimiz bu olsun. 3 yıldızlı kalecimiz 74 seviyeli geldi. 4 yıldızlı savunmaya gelen isim sol bek futbolcusu 75 seviyeli. 4 yıldızlı hücum futbolcusu geliyor. Laurente sol açık. 4 yıldızlı hücuma gelen isim Rafinha 5 yıldızlı gibi isim geldi. Gayet güzel futbolcu. 4 yıldızlı orta sahaya gelen isim gayet güzel. Frattesi. 4 yıldızlı orta sahaya gelen bir başka isim Szymański ülkemizden 75 seviyeden başlıyormuş. Savunmaya da stoper futbolcusu Kiwior geldi Arsenal'dan ama düşük seviyeli oldu. Şimdi geldik 5 yıldızlı forvete. İçeride Mbappe var, Haaland da var ama Haaland gelmemeli çünkü Player of the Week'te de var. Belki onu çıkarabiliriz. Haaland kesinlikle gelmemeli. Neymar da gelmemeli çünkü bedava hediye edildi. Mbappe, Benzema, Harry Kane, Lewandowski. Keşke Mbappe'yi çıkarsak. Olmadı, en son paramız çok olursa marketten alırız. Gelecek futbolcu çok önemli. Rafael Leao falan mı gelecek acaba? 10 numara. Evet, Rafael Leao'yu çıkardık. Fullleyebiliriz. 5 yıldızlı Rafael Leao. Antrenörümüz çok olursa fulleriz. Kenarda tutabiliriz. Daha etkinliklerden kazanacaklarımız da bulunuyor. Şimdi burada Japon paketinde 98 Mitoma, 97 Kubo bulunmakta. Hepsi 5 yıldızlı olduğu için buradan kesinlikle 5 yıldızlı oyuncu gelecek. Ama Mitoma gelirse 98 seviye. Kadromuzun gücünü daha da arttıracak. Konami Mitoma'yı verir mi? Olmadı Kubo. Yok ikisi. Endo geldi. Endo da iyidir arkadaşlar. Liverpool'dan geldi. 93'ten 96 olabilir. Kapak fotoğrafında sanki Endo vardı. Evet, Endo şurada sol tarafta. 93'ten 96 sağ bekte de oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Ama sağ bekimiz var galiba. Brezilya paketinde olması lazım. Olmadı, sağ bekte de kullanırdık. Burada Tayland'dan bir isim hemen çıkaralım. 5 yıldızlı futbolcu yok. 3 yıldızlı sol açık. Bu paket çok önemli çünkü burada 99 son var. 98 Kim-min-jae. Keşke 99 sonu çıkarsak. Geçen hafta galiba 99 sonu çıkarmıştık. Bu hesapta çıkarabilir mi? Hadi be Konemi. 1 mi? Kaleci geldi. Player of the Week'te de Onana var. Şimdi ikisi arasında kaldım. Bu kaleciyi tercih edebiliriz. Player of the Week'ten Onana gelmesin artık. Şimdi bu tarafa geçtiğimiz zaman burada 5 yıldızlı yok. Ama ilk başta işimize yarayacak. Etkinliklerde kullanırız. 73'lük stoper. 3 yıldızlı. Malezya'ya baktığımızda 5 yıldızlı futbolcu var. Gelirse güzel olur. En kötü 95 seviye.
Vay be, onu çıkardık. 5 yıldızlı. İçeride tekti galiba. İçeride başka 5 yıldızlı yokmuş cidden. Tek 5 yıldızlıya tek attık. Az önce oradan sonu çıkaramadık. Keşke son gelseydi ama. Hong Kong'da 5 yıldızı var galiba. Orada gördüm gibi. Ama gelen futbolcu 4 yıldızlı sağ bek. Hindistan'a geldiğimizde burada 5 yıldızlı futbolcu yok. Hindistan'dan yine sağ bek. Üst üste sağ bek. Irak milli takımında 5 yıldızlı var. Ofansif orta saha futbolcusu. 5 yıldızlı değil, 4 yıldızlı santrafor. Paketler daha bitmedi. 2 tane ücretsizimiz var. Brezilya'ya geçeceğiz. Orada 98 Marquinhos var. 96 diğer futbolcular. Oradakilerin hepsini alacağız arkadaşlar. 5 yıldızlı geldi kaleci. Şimdi 5 yıldızlı kalecimiz 2 tane oldu. Bakarız özelliklerine falan, ona göre fullleyebiliriz. Hiç kaleci falan çıkaramazsak bu kalecilerden birisini fullleriz. Burada da 5 yıldızlı var. Yine iyi, bayağı 5 yıldızımız oldu. Şuradan da bir 5 yıldızı çıkarırsak 4 yıldızlı oldu ne yazık ki. Brezilya'da 5 tane oyuncu var. 3 taneyi şimdi açıyoruz. Etkinlikten de 2 tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. 24 saatte olmadan o etkinlikleri de tamamlayıp buradaki 5 oyuncu kadromuza katacağız. Sol bek, sağ bek, stoper, defansif orta saha, santrafor. Çok önemli mevkiler. Neymar da hediye edildi. 6 tane futbolcu aslında bize hediye ediliyor. Kadromuzun yarısını bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Marquinhos'a da tek attık. Şimdi hesap şansını Player of the Week'te göstersin. En sona geldiğimizde Player of the Week'ten açacağız. 101 seviyeli isimleri çıkarırsak harika olur. Kolektif gücümüz bayağı çıkar. İkinci gelen isim sol bek Renan Lodi. Ve buradan şimdilik son hakkımız. Etkinlikleri oynadıktan sonra kalan 2 futbolcuyu da çıkaracağız. Gelen futbolcu sağ bek. Biz ne kadar savunmaya futbolcu çıkardık. Kaç tane sağ bek oldu. Kaleciler. Stoperi sayamadım ama Marquinhos'umuz var. Yanına stoper çıkaramadıysak sol bek falan da çıkarmıştık galiba. Savunmada hiçbir sıkıntımız yok. Kadroyu kurduk biz arkadaşlar. Tüm ücretsiz açma haklarını tamamladık galiba. Otomatik seç istatistiğe göre bu şekilde oldu. Tüm kadro renkli sayılır, bir sağ açık sol açımız normal kart. Onların yerine de aslında renkli kart yerleştirebilir miyiz? Yerleştirebiliriz. Ama o 4 yıldızlar da işimize yarar. Rafinha ile Rafaela'yı kullanabiliriz. Kenarda sağ bek, stoper. Stoperlerimiz fazlamış. Bu kaça düşüyor mesela? Kadromuzda 68'e düşmekte. O zaman bu kalsın şimdilik. Kaydı kapattım ama saati göstermeyi unuttum arkadaşlar. Saati göstereyim. 24 saat olmadan tamamlayacağız. Şu an 15 Şubat akşamındayız. Perşembe günü 8'i 29 geçiyor. 1 dakika bile geçirmeyeceğiz. Yani yarın 8.30 olmadan tamamlayacağız. Genelde daha erken vakitlerde tamamlıyoruz. Belki yarın akşam 6-7 sularında bile işlemi tamamlayabiliriz. 24 saat pek olmadan kadromuzun son halini oluşturmuş olacağız. En önemli kısma geldik arkadaşlar. 21,5 saat oldu. 22 saat bile olmadı. Saatimize bakalım. Tam 6. Cuma akşamındayız. 16 Şubat Cuma akşamı ve tam 6 oldu. 8.30'da başlamıştık. Daha 2,5 saat daha süremiz var. 24 saat olmasına ama yapacaklarımızı yaptık. Önemli etkinlikleri ben tamamladım. E-futbol paralarını topladım. GP az. Geçen hafta mesela daha fazla GP falan veriyordu oyun. Neler toplamışız? Hepsini alalım. Formamız bile var Japon etkinliğinden. E-futbol paraları çok önemli. Şu an 200 e-futbol parası 250.000 GP. GP olarak az oldu. Başlangıç görevleri 2. Buradan 100 e-futbol parasını alıyoruz. Bir tane daha 100 var. Az sonra bu oyuncu istatistiklerini arttırdığımızda onu da alacağız, antrenörü. Tek tek bunları da alalım. 50.000 GP. Antrenör yetmiyor. Genelde bir günlük serimizde antrenör yetmemekte. Keşke yetse. Büyük ihtimalle yetmeyecek. Çünkü çok fazla fullleyeceğimiz oyuncu oluyor. Hedeflerde de alacaklarımız var. Karnaval'dan e-futbol parasını alayım dedim arkadaşlar. Mücadele etkinliğinde Süper Yıldız'a karşı gol atmak falan gerekiyordu. Dedim kadroyu güçlendiririz sonra oynarız. Bunları da kadroyu güçlendirdikten sonra oynayıp tamamlayabiliriz. Buradan da 100 e-futbol parası alacağız. Hepsini tamamlamışız. Çok iyi. Japon futbolcularla birer gol atmıştık. Yeterli oldu. 550 e-futbol parası, 470.000 GP. Şuradan da bir 250 falan GP çıksa bir Mbappe bir menajer falan rahatlıkla alırız. 615.000 GP'ye kadar ulaştık. Çok fazla öyle 1 milyon falan GP'miz olmadı. Almadığımız başka bir şey var mı? Yok. Şu an artık kadromuzu güçlendirmeye başlayabiliriz. Görevler diyelim, maç bileti. İlk olarak maç biletinin kilitlerini açalım. Sonra kalan parayı her yerden harcayacağız. Aşağı tarafın kilidini açacağız.
Şimdi burada tamam güzel 94'ten 97'ye çıkan futbolcu var. Fakat orta taraftaki futbolcu düşük seviyeli. Adaylı sözleşmeler. Keşke adaylı sözleşmede de 99'luk bir oyuncu olsaydı. Bu sefer 99'luk oyuncu yok. 98'likler var ve düşük seviyeliler. 350 futbol paramız. Şu 50 o kadar işimize yarıyor ki arkadaşlar. Orta tarafın kilidini açacağım. Bana geri 200 verecek. Cebimden 50 çıkmış olacak. Tam 300 futbol paramız kalıyor. 3 tane açılım gerçekleştirebiliriz. Ücretsiz açma haklarımız da var. Şimdi tekrardan bunları alalım. Ve artık kadromuzu güçlendirmeye başlıyoruz. 9 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. Standart oyuncu bileti, 5 yıldızlı forvet. Şuradan bir Mbappe gelse. Bir Mbappe buradan. Player of the Week paketinden de Haaland gelse süper olur. Hadi be Konemi. Osimhen geldi. Yine de kötü değil. Burada en önemli paket Player of the Week. Çok güzel futbolcular var. Diğer ücretsizleri bir aradan çıkaralım arkadaşlar. Sonra Player of the Week'e geçelim. Şimdi Brezilya paketinde 2 tane oyuncu kalmıştı. Bunları da kadromuza katacağız. Ofansif orta saha ve santrafor futbolcusu. 96'ya kadar çıkıyorlar. 93'ten 96'ya. Gayet iyi. Fulleriz. Antrenörümüz olursa fuller. Yedeklerde tutarız büyük ihtimalle. Diğer Brezilyalı ofansif orta saha futbolcumuzu da aldık. 5 tane bu. Bir de Neymar. 6 tane futbolcu. Inter etkinliğini oynadık. Oradan da ücretsiz açma hakları verildi. Şimdi buradan Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu, Barella 5 yıldızları çıkarsak harika olur. 5 yıldızları kesinlikle çıkarmamız lazım. Diğer isimler de bunlar. 3 yıldızlı yok. Keşke bütün 5 yıldızları çıkarabilsek. Lautaro Martinez ve Barella 93 seviyeye kadar çıkıyor. 93'ten 96 olur. İlk gelen isim Cuadrado. Pavard geldi. Stoper. De Vrij 4 yıldızlımış. Bir tane bile 5 yıldızlı vermedi Konami. Lautaro Martinez geliyor. Şimdi 103'lük kartı Epic pakette var. Ne yazık ki oradan deneyemiyoruz. En azından bu kartı geldi. 93'e kadar çıkıyormuş. 3 seviyede kadromuzda alsa 96. Acerbi. Bu olmadı. Düşük seviyeli. Bir tane 5 yıldızlı geldi. Geriye kalan hepsi 4 yıldızlı. Geldik en önemli pakete. 101 Erling Haaland, 101 Bellingham, 100 Rice. Bu üçünü çıkarsak kolektif gücümüz bayağı bir artar. Yeter ki şu en sondaki 3 tane futbolcuyu vermesin. Yani ben Onana'ya bile sevinirim. Yeter ki şu 3 futbolcu gelmesin. Çünkü adaylı sözleşmeye daha yüksek seviyeli futbolcular alabiliyoruz. Şuradan en yüksekleri çıkarır mıyız? Ben bu hesabın şansına inanıyorum diyeceğim de Inter paketinden çok kötü açılımlar oldu. Başlarken yine güzel başlamıştık. Final nasıl olacak? Arsenal. Çok güzel başladık. Rice. Ben kendi hesabıma da Rice'la başladım diye hatırlıyorum. Sonra 2 tane düşük seviyeli verdi. En sonunda da Orsolini geldi. Evet, arada Onana çıkardık. Bir de o 90'lıklardan falan çıkarmıştık. Rice'la başlayınca bir anda korktum. Benim ana hesaptaki gibi olursa çok kötü. Şu an arkadaşlar hiç e-futbol parası harcamadık paket açılımlarına. Tamamen ücretsizlerle gittik. Şu an kadromuzun bir haline bakalım arkadaşlar. Hiç e-futbol parası harcamadan paket açılımlarına nasıl oldu? 4-1-2-3 yapalım. Yani ücretsizlerle. Bir de maç biletinden 2 tane oyuncu geldi. Şu an kadromuz bu şekilde. Kadro dışına bakalım. Burada düşük seviyeli isimler var. Bir taktik deneyelim. Erling Haaland'a tıklayalım. Ah be Konemi, şu hesaba bir versen. Süper olur. 101 seviye. Erling Haaland. İlk defa para harcıyoruz paket açılımına bu hesapta. 100 e-futbol parasına gelen isim Erling Haaland ya da Bellingham. Olmadı Teo'na bence Manchester City. Vay be. 2 tane süper futbolcu geldi arkadaşlar. Bu hesap iyi paket açılımları yapıyor aslında. Beğendim. Nazar değdirmesek. Şimdi 2 tane daha açma hakkımız kaldı. Şu an çok iyi gidiyor. 2 tane daha isim kaldı. Bellingham, Theo Hernandez. Bu sefer de Bellingham'a tıklayalım. Taktik olsun. Süper oldu. Ya Bellingham'ı versin. O 4. isim var ya, en sondaki de olsa üzülmeyeceğim. Yeter ki şu ilk üçlüyü çıkaralım. Gönül ister ki ilk 4'lüyü çıkaralım. Öyle bir şey olabilir mi? Çok zor. Hadi be Koneme. Bellingham. İngiltere Ligi. Bruno Gimareş de fena değil arkadaşlar. 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Kötü de değil. Orta halli. Elimizdeki futbolculara göre güzel. Rice'la ikisini koyarız artık defansif orta sahaya. Şimdi önlerine de Bellingham gelirse süper olur. Son paramız.
Güzel paket açılımları gerçekleştirdik. Final nasıl olacak? Korkuyorum en sondakileri verecek diye. Sanki verecek. Theo Hernandez. İtalya, Milan. Theo Hernandez. Çok güzel oldu. Paket açılımları mükemmeldi arkadaşlar. Tek kötü taraf Bellingham'ı çıkaramadık. Ama Bellingham dışında en yüksek seviyeleri çıkardık. Bence güzeldi. Çok güzel paket açılımı oldu. Pakete bakalım diyecektim. İçeriye bir girelim ama paket gitti. Parayı da bitirdik. Şimdi biz hemen en yüksek seviyeli 5 yıldızları futbolcuları bir alalım. Sonra kadromuza bakalım. Eksik bölgelere göre oyuncu alabiliriz. Ama kesinlikle Darwin Nunez'i alacağız. 98 seviyeye kadar çıkıyor. Kamavinga'yı da alırız. Bizim orta sahadaki futbolcular çok yüksek seviyeli oldu. Theo Hernandez stoperde de oynayabiliyor. Kamavinga sol bekte de oynayabilmekte. Yani bayağı bir oyuncuların yerlerini değiştirebiliriz. Şimdi 2 tane buradan yüksek seviyeli isim aldık. Kadromuzun şu anki haline baktığımızda renkli kartları da ilk 11'e yerleştirdiğimizde özellikle de en yüksek seviyeleri bu şekilde oldu. Sol bekte Kamavinga 98, Theo Hernandez stoperimiz, 3 tane 98'liğimiz var. Danilo 96. Bu kalecimiz büyük ihtimalle 95 tir diye düşünüyorum. 5 yıldızlı işimizi görebilir. 2 tane 5 yıldızlı kalecimiz vardı. İleriye yüksek seviyeli bir isim alabiliriz. Hemen aklıma Mbappe geldi. Osimhen var. Lautaro Martinez var. Onları da fulleriz arkadaşlar. Kenarda diğer... Aslında herkes 5 yıldızlı olsun. Kenara da 5 yıldızlı isimleri yerleştiririz. Mağazaya baktığımız zaman futbol puanları dediğimizde burada ne yazık ki yüksek seviyeli futbolcu yok. Goretzka olsaydı iyiydi. 96'ya kadar çıkıyordu. Burada en yüksekler 95'e kadar çıkacak. Alsak da pek bir işimize yaramayacak. Zaten bizde çok fazla 95'lik futbolcu var. O yüzden hiç puanları harcamayalım. 2 tane 5 yıldızlı adaylı sözleşmemiz var. Çok fazla 4 yıldızlı ve 3 yıldızlı bulunuyor. Bu futbolcu 93'ten 96'ya kadar çıkıyordu. Bu 95'e kadar çıkıyordu bu kaleci. Şimdi 96'lık bir tane futbolcu var. Aşağıdakiler de 4 yıldızlı. Bunlar da maksimum 94'e kadar çıkacak. Hepsi de 79'muş. Şimdi ama bunlar için antrenör gerekiyor. Bizde de çok fazla antrenör olmuyor. Hani alırız ama fullleyemeyebilirim. Ama buradaki oyuncular antrenörlü. Burada bir isim 96'ya kadar çıkıyordu. Rodriguez'ti. Bu futbolcu 92'den kadromuzda 96'ya çıkmakta. Bu futbolcu da 92'den 95'e. Aslında buradan 96 olanı alıp diğer taraftan da 96'ya kadar çıkanı alırız. Fakat onu fullleyebilir miyiz? Elde antrenör olur mu olmaz mı? O yüzden bir taneyi alalım arkadaşlar. Biz bunu bir alalım. Eldeki antrenöre göre son adaylı sözleşmemizi kullanırız. Baktık ki adaylı sözleşme kalmadı. Burada nasıl olsa fullenmiş isim var ya 95'e kadar çıkan. Bunu alırız. Elimizde antrenör varsa diğer taraftaki 96'ya kadar çıkan kartı alırız. Ama elimizdeki 4 yıldızlıların hepsini kullanalım. Şu sırayla başlayalım. 4 yıldızlı, 3 yıldızlı ne kadar futbolcu varsa alalım. Buradaki tüm isimleri aldık arkadaşlar. Adaylı sözleşme hala bitmedi. 4 yıldızlı 3 tane var. Şuradaki 5 yıldızlı kaldı. Duruma göre en son alacağız. Diğer tarafta da 4 yıldızlı 3 tane futbolcu var. Antrenör biterse bunları sileriz, antrenöre dönüştürürüz. Hatta GP'miz bile yetmez belki. O zaman GP bakımından işimize yarayabilir. Ne yazık ki GP'miz bu sefer az oldu. Şimdi biz menajer alırız ama oyuncu için ya bir tane çok güzel oyuncu alacağız, süperstar, ya da 2 tane orta halli futbolcu alacağız. Öncelikle menajeri aradan çıkaralım arkadaşlar. Sonra kalan paramıza bakalım. Menajerlerde de fiyat değişiklikleri olmuş. Cristo Valbuena 3. sıradaydı. 2. sıraya yükseldi. Çünkü Zeiss'ler düştü. Zeiss'lerde bayağı bir indirim var. Yani gerçek hayattaki adıyla Liverpool'un teknik direktörü Klopp. Hatta sene sonu Liverpool'dan ayrılacağını söylemişti. Liverpool'dan ayrılmadan önce alıp aslında bir kenarda tutmak lazım. Luis Roman da 88'e yükseldi. Fiyatına da zam geldi. Şimdi biz burada en uygun menajeri alıyorduk. Helson'u. Helson'da iki bir değişiklik yok. En azından en uygunu alabildiğimiz menajer. Uzun topu 85. Verdik 180 bin GP. Biz Mbappe'yi alamayız herhalde. Mbappe 420 miydi 450 miydi? Bir bakalım. 450'miş. Biraz oyuncu silersek Mbappe'yi alırız. Mbappe'ye yetecek kadar paramız çıkar mı? Güzel. Gayet Mbappe'ye yetecek paramız var. Hemen Mbappe'yi alalım. Mbappe'siz kadroda kurmuyoruz. İlk başlarda paramız yetmiyordu. Çünkü o zamanlar Mbappe 1 milyon 100 bin filandı. O kadar para olmuyordu. Olduğunda da Mbappe'yi veremiyorduk. Ne zaman markette indirim oldu ondan beri bu serimizde çoğu hesap güçlendirmesinde Mbappe'yi aldık bir şekilde. Ya bunları da sileceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Antrenöre ihtiyacımız var.
26 tane oyuncuyu seçtik. Düşük seviyeleri silelim. Birazcık antrenör kazanmış olduk. Biraz da GP. Toplam antrenörümüze bakacak olursak 62 tane 10.000'liğimiz var. 77 tane 4.000'lik. Player of the Week'ten açtıklarımızı antrenör harcamayacağız ama geriye bayağı bir futbolcu var. Kenardakilerin hepsine antrenör lazım. Şimdi biz başlayalım arkadaşlar. Duruma göre bir tane 5 yıldızımız vardı. Adaylı sözleşmeyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ya Meksikalı futbolcuyu alacağız. Antrenörümüz kalırsa 96'ya kadar çıkan o stoper futbolcusunu bir oyuncuyu fullleyecek kadar antrenörümüz kaldı arkadaşlar. Ondan dolayı adaylı sözleşmemizde antrenörsüz olan futbolcuyu alalım. Eğer antrenör kalmasaydı o Meksika paketindekini alacaktım ama elimde tam bir oyuncu fullleyecek kadar antrenörümüz var. Bu futbolcu 93'ten 96'ya kadar çıkıyordu. Şimdi bu futbolcumuzu fullleyelim. Artık son futbolcumuz. Başka bir isim kalmadı. Kadrodaki herkes 5 yıldızlı oldu ama 95-96 seviyeli çok fazla futbolcu var. 3000 kolektif gücü geçer miyiz geçmez miyiz? Kadroyu da göstereyim arkadaşlar. Şu anda maksimum kolektif gücümüz bu değil. Menajeri değiştireceğiz. Şimdi nerede aldığımız futbolcu? Şurada. Kenara çekelim. Şurada 4 yıldızlı isim var. Kadroda şu an 5 yıldızlı. Herkes 5 yıldızlı. 4 yıldızlı kimse yok. Bu ismi de fullleyelim. Seviye antrenmanı. Şunları da harcayalım. 33 tane binlik kaldı. Artık o yetmez. Hiç kimse için yetmez. Otomatik dağıt. Futbolcumuz 93'ten 96'ya kadar çıkması lazım. Tabii şu an menajerimizden dolayı yükselmedi. Şimdi gelelim maksimum kolektif gücümüze bakmaya. Kadro bu şekilde. Hatta ne yapalım? Neymar'ı böyle çekelim. Darwin Núñez sol tarafta oynayabiliyordu. En yüksek seviyeleri kadroya aldık mı? Şöyle kenara bakalım. Kamavinga'yı şöyle çekelim. En yüksekler böyle kadroda görünsün. Tamam. Kadro dışında bu isimler var. 91-90 seviyeli isimler. Şimdi maksimum kolektif gücümüze bakacağız. 2923. 3000'i geçtik mi geçmedik mi? Bence böyle kıl payıyla ya geçeceğiz ya geçmeyeceğiz. 3001, 3002, 3003. Sanki oralarda kalırız gibime geliyor. O yüzden ben 3003 diyorum. Benim tahminim 3003. 2 ya da 1 mi desem? Ya ben değiştirdim arkadaşlar. 3001. Yukarıdan söylemiyorum. Ben 3001 dedim. Bir de geçemiyormuşuz. Geçen hafta geçememiştik. Geçerim zannettim, geçememiştik. Takım oyun tarzı uzun top. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi maksimum kolektif gücümüze bakalım. Her ne kadar yüksek seviyeli isimler çıkarsak da elimizde çok fazla 95-96'lıklar var. Acaba 3001'in üstünde çıkar mı? Ben 3001 dedim. Onayla dediğimde 24 saatte olmadan oluşturduğumuz kadronun maksimum kolektif gücü yazacak. Bastık gitti. Oo bayağı çıktı ya. Geçen hafta bu kadar filan bekliyorduk. 2900 küsürlerde mi ne çıkmıştı? Ben bu kadar beklemiyordum. Erling Haaland, Rice. Ama kadromuzda çok fazla 98'lik var. Şimdi bakıyorum da savunmada 3 tane 98'lik. Önde 97, 100, 98. En ileri uçta 2 tane 98, 101. Kenarda da 95'lik isim var. Kenarda bir tane 95'liğimiz varmış. Çok fazla 96'lığımız var. Tüm kadroda bir tane kalecimiz 95. Bir de şu stoper futbolcusu. Ben daha fazla 95 zannediyordum. Çok fazla 96'lık ismimiz var. Çok güzel oldu. Bir günde baya güzel kadro oldu. Tabi bunun da en büyük sebebi Player of the Week açılımı çok güzel oldu. Erling Haaland'ı çıkardık. 2 tane dost çıkardık. Stoper Hernandez'i çıkardık. Mükemmel açılımlar oldu. Şöyle kenara bakalım. Yedekte de stoperlerimiz var. Gerekirse savunmayı değiştirebiliriz de. Bir de ligimdeki kadroya bakalım arkadaşlar. Burada şimdi kadroyu biraz daha güçlendirebiliyoruz. Yok başka takım seçelim. Manchester City'yi seçsek Erling Haaland falan bizde var. Kevin De Bruyne'yi oradan alabiliriz. Bayern Münih'i mi seçsek? Ne yapalım? Manchester City'yi seçelim biz yine de. Avrupa, İngiltere Ligi. Oradan en azından bir Kevin De Bruyne hamlesi yapabiliriz. Bir iki tane daha belki yüksek seviyeli alırız. Devam et. Tamam diyelim. 15.000 puan verecek bize. Kiralık oyunculara geldik. En yüksek Luis Diaz var. Lobotka var. 95'likleri biz bir alalım. 4800. 4800 verelim. Bir tane daha 4800. Kaç para kaldı? 5400.
Şimdi 900'lükleri de Erling Haaland'ı almayalım. Kevin De Bruyne'yi alalım. 1000 mi ya? Bunlar 900'dü. Seviyeye göremiş demek. Kevin De Bruyne 1000'miş. Ben onu da 900 zannediyordum. Rodri'ye de 900 verelim. Kevin De Bruyne hamlesi. 95'lik başka isim kalmadı galiba. Rodri'yi de 96'lıklardan birisiyle değiştirelim. 3026'ya kadar ulaştı kolektif gücümüz. Kenarda çok yüksek seviyeli isim kalmadı. Aldıklarımızı kadroya aldık. Şimdi bir de öğe alalım. Hızlanma olsa keşke. Var, hız var. 99 hız var. Ben hemen hızı alayım arkadaşlar. Hız ne kadar kolektif gücümüzü arttıracak? Şimdi baktığımız zaman hızı düşük isimler kadromuzda var mı? Var. Neymar'ın hızı düşük. Orta sahadakilerin falan düşük. Hadi Mbappe'nin hızı iyi. Erling Haaland'ın falan iyi. Güçlendiricisi de var. Bakalım ne kadar artacak? Onayla dediğimizde 3026'dan 3069'a kadar çıkardı. Neymar 98'de 100 oldu. Mbappe bir seviye aldı. Erling Haaland da bir seviye aldı. Ofansif orta sahamız Rice. Diğer defansif orta sahamız Gimareş ikişer seviye arttı. Hernandez hiçbir şekilde etkilenmedi çünkü onun hız değeri çok yüksek. Marquinhos bayağı bir artmış 3 seviye. Sağ bek Danilo 2 seviye. Birçok futbolcumuz 2 seviye etkilenmiş minimum. Kenarda da 98'likler. Kevin De Bruyne 100 olmuş. Rodri 98, Lautaro 98, Darwin Núñez 99. En kötü herkes birer seviye almış ama galiba seviyesi artmayan kalecimiz var. Bir de Hernandez. Değil mi? Rafael Leao bir seviye almış. Luis Diaz'ın da hızı çok yüksek olduğu için o da etkilenmemiş. Hızlanma öğeleri gerçekten güzel oluyor. Kolektif gücü biraz arttırmakta. 24 saat dolmadan bir gün içerisinde çok güzel bir kadro ortaya çıktı arkadaşlar. Hem Konami'nin verdiği hediyeler olsun hem de mükemmel paket açılımlarıyla çok güçlü. İlk 11 olsun, yedekleri olsun. Bir gün için güzel bir kadro. 3000 kolektif gücü geçmeyi istiyordum ben ama bu kadarını da beklemiyordum. Hani bu değil ama az önceki gibi güçlendiricisiz hali bile çok güzel oldu. Erling Haaland'ı, Rice'i, Gimareş'i, Hernandez'i, Bellingham dışında en güzel oyuncuları çıkardık. Diğer açılımlar da fena değildi. Hediyelerimiz de var. Bir haftalık süreçte biz bu kadroyu daha da yukarıya çıkarırız. Penaltıdan 100 Neymar'ı alırız. Biraz daha para biriktirerek önümüzdeki Player of the Week'ten de açılımlar yapıp biraz daha kadro gücü artabilir. Sizlerin de yedek hesabı falan varsa ya da bu şekilde denemeler yapıyorsanız nasıl kadrolar yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu kadromuzun güçlendirmesiyle alakalı da önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu ismi de alabilirsin ya da şöyle yapsan daha da yukarıya çıkabilir dediğiniz fikirleriniz varsa da bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.